Niye bu kadar büyük ordu besliyor o zaman elinde bu teknoloji varsa? Özellikle şimdi sosyal medya neden önemli? Terör örgütü propagandası açısından. Mesela terör örgütü PKK'nın da propagandasını döndüren Telegram grupları var. Hadi şununla bitireyim. Dezenformasyon normal sıradan insanı bile istemeyerek bir terör örgütünün propagandasına alet edebilir. Hocam depremin ilk anından bu yana GZT ekibinin hem sahada hem haber merkezinde oldukça önemli adettiği bir mesele vardı. O da doğru bilgi meselesi. Biz doğru bilgiyi çok önemseyen bir ekibiz. Biliyorsunuz sizin için de hassas bir konu bu. Dezenformasyonla mücadele, doğru bilginin doğru şekilde aktarılması gibi konular GZT'nin direkt yönergesini oluşturan bir mesele. Ancak bu dezenformasyon meselesi, doğru bilgi meselesi aslında tahmin edildiğinden, konuşulduğundan, beklenenden daha büyük bir etki alanına sahip bana göre. Çünkü bazen çok tesirli bir bombadan daha büyük tesirler meydana getirebiliyor. Ve istihbarat servislerinin de dezenformasyonla mücadele konusunda hassasiyet olduğunu da biliyorum. Sizden bu tip afet durumlarında dezenformasyonun yahut doğru bilginin yayılmasının engellenmesinin neden çok tehlikeli olduğunu dinlemeyi çok isterim. Şimdi propaganda tanımı, yani bir tanımını yapalım. Kitlelerin düşünce ve davranışlarını etkilemek amacıyla önceden planlanmış mesajların bütünü. Buna propaganda deniyor. Propaganda kaynağına göre beyaz, kara ve gri şeklinde, gri propaganda şeklinde üçe ayrılıyor. Beyaz propaganda kaynağı belli olan, niyeti açık olan, örneğin bir seçim stratejisi, bir siyasi partinin. Kara propaganda kaynağı belli olmayan ve kitlelerin her türlü yalanla, işte bizim konumuzda bu giriyor. Yalanla, çarpıtmayla, iftirayla, entrikayla, ahlaksızca haberlerin yayılmasıyla kitlelerin etkilenmesi sürecine kara propaganda deniyor. Gri propagandada ne beyaz ne siyah olan arada, yani kitlelerde şüphe uyandırmak amacıyla yapılan propaganda faaliyetine deniyor. Örneğin harp meselesi, işte bu harp. Sanal deprem. Acaba Önce bir bilgi verelim isterseniz burada. Harp aslında Amerika Birleşik Devletleri bünyesinde gerçekleştiren bir proje. Uzay çalışmaları. Tabii uzay çalışmaları diye özetleyebiliriz. Hatta 2014 yılında tamamen sonlanmış bir proje. Başka bir üniversitenin bünyesine devredilmiş bir proje. Ancak depremin ilk anından itibaren birçok farklı kaynak sosyal medyada Kahramanmaraş depreminin bir harp stratejisiyle, bir harp dolayısıyla gerçekleştiği iddiasını dillendiriyor oldu. Size bu konuyu sormuş olayım. Yani harpla gerçekleşmiş olma ihtimali söz konusu mu? Ben bu konunun uzmanı, çok değerli uluslararası standartlardaki akademisyenlerin böyle bir şey saçma sapan olduğunu söylüyorlar. Bu benim alanım değil. Ben de onlara güveniyorum. Şimdi mantık yürütelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde böyle bir teknoloji varsa, Türkiye'de bunu sence niye Maraş'ta, Hatay'da yapsın? İstanbul'da niye yapmaz? İstanbul'da yaparsa Türkiye gerçekten çok zor durumda kalır. Ya da Ukrayna-Rusya savaşında niye Rusya'ya yapmaz? Ya da Çin'le rekabet halinde niye Çin'e yapmıyor? Niye bu kadar büyük ordu besliyor o zaman? Elinde bu teknoloji varsa, ucuz ve maliyetsiz. Yerle bir ederdi isteseydi. İstediği, hedef gördüğü her yere bunu yapabilecek gücü varsa, yani bunları mantık yürütelim yani. Mantık yürütelim bunu. Ama ben bu konu o kadar çok speküle edilmiş ki ben bu konuya girmek istemiyorum artık. İşte bu gri propagandanın örneği. Şüphe, acaba. Bunu siyasi amaçla da ortaya koyanlar var. Anlamadığı için sallayanlar var. Bizde böyle sallayanlar işte böyle var yani bizde. Oturduğu yerden her şeye hakim olan gruplar var. Hiç okumadan yazmadan harp meselesi bu. O konuya girmek dahi istemiyorum. Biz kendi konumuza gelirsek. İşte bu kara propagandanın içerisinde dezenformasyonu da aynı menşeide, aynı sistematikte birbirine paralel bir mekanizma şeklinde düşünebiliriz. Yani dezenformasyon yanlış bilginin, kasıtlı olarak yanlış bilginin topluma verilmesi ve toplumda bir algının, yalanın, olmayan bir durumun yaratılmaya çalışılması gibi mesela. Örneğin dünyadan örnek verelim. İşte 2. Körfez Savaşı'nda Irak'ta kitle imha silahları vardı. Yoktu ama vardı algısını yarattı. Uluslararası medya, Amerika Birleşik Devletleri'nin planlı bir faaliyeti sonucunda istihbarat servisinde elbette ki rolü vardır. Ve oraya girmeyi meşru hale getirdi kendisi. İşte yaratılan algı. Örneğin mesela Avrupa'da aşırı sağcı ideolojideki insanlar, Müslümanlar Avrupa'yı fethedecek, biz öldük, bittik, toplumumuz şöyle oldu. İslam karşıtlığı, çünkü İslam karşıtlığı, göçmen karşıtlığı aşırı sağcının oy demek. 6 Ocak Kongre baskınında Trump taraftarları işte komplo teorileriyle işte seçimlerin tamamen manipüle edildiği, kandırıldığı, yani Trump'ın da mesela bunu kitleleri bu yönde kaşıması ve teşvik etmesiyle Amerikan tarihinde olmayacak bir şekilde 6 Ocak Kongre baskını, yani Kongre'yi işgal etti Trump yanlıları. Ya da mesela gerçekten dünyadan örnekler vereyim de bu dünyanın her yerinde mesele olduğunu anlasınlar. Dünyanın düz olduğuna inanan yüz binlerce insan var. Dernekleri vesaire var ve en çok da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani dünyanın düz olduğuna inanan
ve bunu ateşli bir şekilde savunan insanlar var. Yani insan yapısı var. Harp onun yanında çok masum kalıyor. Yani bu dünyanın her yerinde sorun, Türkiye'de de sorun. Ama şimdi şöyle bakalım meselelere. Bu her şeye dezenformasyon dersen gerçekleri de konuşmaktan da kaçınıyorsun. Yani eleştiri hakkı vardır. Yanlış bir şey varsa da bunu medyanın, hem klasik medyanın hem sizin gibi dijital platformda yayın yapan gazetenin ya da sosyal medya kullanıcılarının yanlışa da yanlış demesi lazım. Herkes de mi kötü niyetli düşüncesi ve paranoyasından da kurtulmak lazım. Burada bir eleştirim de var. Ben objektifim. Sen beni biliyorsun. Beni izleyiciler de biliyor. Depremin ikinci günü mesela Twitter'ı neden kapatırsın? Hatadır. Çünkü bakın tekrar söylüyorum. Siz sosyal medyayı kapattığınız zaman doğru bilgiyi de sisteme sokmayı engelliyorsunuz. O zaman devletin ilgili kurumlarının aktardığı doğru bilgi de sisteme girmiyor. Bunlar önemlidir. Sosyal medyada dezenformasyon yapılıyor mu? İnanılmaz derecede yapılıyor. Ama bu yasakla değil, seninle her zaman konuştuğumuz gibi sosyal medya okuryazarlığıyla, farkındalıkla ve eğitimle olacak bir meseledir. Taksim saldırısını konuştuk burada. GZT videomuz var. Orayı da izlesin şimdi izleyicilerimiz. Taksim saldırısından sonra da o anlamsız, korkunç ve dehşet görüntülerini yayılmaması gerektiğini, bunu normal kullanıcı bu bilince ulaşması lazım. Ne ve bunu kitle iletişim araçlarıyla günümüzde de sosyal medya çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Bunu yayarak toplumu siyasi bir amaca ulaşma noktasında etkilemek. Bu çok önemli. Sosyal medyada önüne gelen her türlü bilgiyi doğru olduğuna kesin inanarak yayın yapılmaması ya da hemen böyle retweet tuşuna basılmaması ya da ne bileyim hani gençlere hitap edecek şekilde konuşup like edilmemesi lazım. Etkileşime sokulmaması lazım. Teyit tekzip mekanizmasını her birey kendisi yapar. Çok zor bir şey de değil. Mesela burada insanlar, mesela Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı içerisinde bir dezenformasyon ofisi var. Ben orada gençleri de tanıyorum. Onların Twitter hesabını takip etsinler. Doğru haber, mesela yanlışı koyup doğrusunu yazıyorlar. Somut deliliyle. Ne kadar güzel. Bizim gazetede de Gerçek Yalan isminde bir serimiz var aslında. Aynı fonksiyona hizmet etmesi için oluşturduğumuz. Kesinlikle katılıyorum hocam. Bir de dezenformasyonla ilgili şöyle bir boyut da sormak istiyorum size. Dezenformasyonla alakalı yabancı, tırnak içerisinde söylüyorum, hasım istihbarat servisleri yahut terör örgütleri bundan besleniyor değil mi hocam? Ya bunu herhangi bir konuda, hele böyle önemli konularda, toplumsal meselelerde dezenformasyon oluşturmak böyle odakların işine geliyor mu? Çok büyük avantaj sağlıyor. Onlar da yapıyor mudur peki bunu? Tabii ki planlı ve programlı şekilde yapıyorlar. Özellikle şimdi sosyal medya neden önemli? Terör örgütü propagandası açısından. Çünkü sosyal medya maliyetsiz Nazif. Bir hesap açıyorsun, hiçbir maliyeti Kimliksiz. yok. Bir televizyon kanalı kurmanın maliyeti düşük, kaç kişiyi çalıştıracaksın ama sosyal medyada yüksek takipçili bir hesapla normalde 500 bin, 1 milyon kişiyle ulaşabiliyorsun. Hiçbir para harcamadan. Bunu mesela bir şirket büyük bir reklam stratejisiyle belki ulaşabilir. Benim bile mesela bazen bir tweetim 500 bin etkileşim alıyor. Ben bunu mesela hiçbir maliyet harcamadan yapıyorum. Bu avantaj, bak terör örgütü için de avantaj. İkincisi kripto özelliği var. Kimliğini gizleyebiliyorsun. Sahte bir hesap açıp VPN aldığın zaman kimliğini gizleyebiliyorsun. Fuat Avni meselesi. Fuat Avni'nin oluşturduğu o dezenformasyon havuzu bir sene boyunca Türkiye'de algı yarattı. Bunu kullanarak işte bu kripto özelliğini bilgiyi kıtalar arası kitlesel iletişime sokabiliyorsun. Yani buradan Türkiye'den atılan bir tweet ve peşine yani birçok insan tarafından da etkileşime sokulursa dünya genelinde hashtag'e girebiliyor ya da Türkiye genelinde. Bilgiyi kitlesel olarak dağıtma özelliğine sahipsin. Daha ilgi çekici görsellerle süslersen, belki mizahla süslersen veyahut dehşetle süslersen. Süslemek kelimesini olumlama manasında söylemiyorum. Yani daha dikkat çekici hale getirebiliyorsun. Bu da önemli. Bir de esnek. Yani sen bir menfi propaganda unsurunu, kara propagandayı sisteme soktuğun zaman, tepki aldığı zaman tepki hemen anında silebiliyorsun. Değil mi? Siliyor mesela insanlar. Yahut da ters hemen başka bir şeyle onun etkisini silmeye çalışıyorsun. İlk attığın sosyal medya paylaşımının. Bu özelliklerden dolayı terör propagandasının icra edilmesinde, dezenformasyon faaliyetlerinin icra edilmesinde sosyal medya çok büyük öneme sahip. Örnek, TikTok savaşı diyoruz Ukrayna-Rusya savaşına değil mi? TikTok üzerinden yürüdü savaş bir noktadan sonra. Telegram, mesela Twitter'dan sonra en çok terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı mecra. Telegram'daki siteler. Her ay 6.000'e yakın DH yanlısı hesabın kapatıldığı söyleniyor. Yani sürekli orada mesela terör örgütü PKK'nın da propagandasını döndüren Telegram grupları var. Mesela Telegram bu tür illegalitenin kaydığı bir alan. Çünkü belki
Twitter biraz daha şey olmaya başladı, tedbir almaya başladı. Elon Musk'ın da bu konuda Twitter'ın eski yönetimini açıkça suçlayan ithamlarını, sen de konuya çok hakimsin. Bu Twitter'ı, Instagram'ı, Facebook'u, Telegram'ı, TikTok'u hepsi bu tür menfi propagandanın döndürülmesi noktasında büyük önem arz eden mecralar. Nazif şununla bitireyim. Dezenformasyon normal sıradan insanı bile istemeyerek bir terör örgütünün propagandasına alet edebilir. Lütfen dikkat edelim. Teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sağ ol Nazif. Niye bu kadar büyük ordu besliyor o zaman? Elinde bu teknoloji varsa. Özellikle şimdi sosyal medya neden önemli? Terör örgütü propagandası açısından. Mesela terör örgütü PKK'nın da propagandasını döndüren Telegram grupları var. Nazif şununla bitireyim. Dezenformasyon normal sıradan insanı bile istemeyerek bir terör örgütünün propagandasına alet edebilir.